Son zamanlarda özellikle de ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını azaltması söylemlerine paralel olarak en fazla konuşulan konulardan biri Çin'in bölgede artan nüfuzu. Konuyla ilgili her gün en az bir makale veya rapor çıktığını söylesek abartılı olmaz. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda gelin biz de bu konuyu konuşalım. Çin'in son dönemde Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ile ilişkileri oldukça hareketlendi. En son 2021 yılının Mart ayında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn'i de kapsayan ve bir hafta süren Orta Doğu turu yaptı. 2022 yılı da diplomasi trafiği açısından hareketli başladı. Ocak ortalarında Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Umman Dışişleri Bakanları ile Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Çin'i ziyaret etti. Aynı dönemde Türkiye ve İran'ın Dışişleri Bakanları da Çinli mevkidaşlarının daveti üzerine ülkeye resmi ziyarette bulundu. Çin-Orta Doğu ilişkilerinde öne çıkan konuların başında özellikle Suriye'nin Kuşak Yol girişimine dahil olması, İran'la imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasının yürürlüğe sokulması, Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin yürütülmesi ve serbest ticaret bölgesi kurulması sayılabilir. Çin'in bugün bölgede Körfez ülkeleriyle ilişkileri aslında nispeten geç bir tarihte başladı. Çin'le diplomatik ilişkilerini ilk kuran ülke 1971'de Kuveyt oldu. Daha sonra 1978'de Umman, 1984'te Birleşik Arap Emirlikleri, 1988'de Katar, 1990'da Suudi Arabistan ve en son 1996 yılında Bahreyn, Çin'le diplomatik ilişkilerini başlattı. Bu geç kalışın en önemli sebebi Körfez ülkelerinin dış politikada ABD ve Batı ülkeleriyle hareket etmesiydi. Zira Kuveyt'in 1961, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 1971 yılına kadar dış politikalarını İngiltere belirliyordu. İlişkilerin geç kurulmasının ikinci bir sebebi de Çin'in Körfez ülkelerinin 50'li ve 60'lı yıllarda en önemli jeopolitik rakipleri Pan-Arapçı Mısır'la yakın ilişkilerinin olmasıydı. Nitekim Cemal Abdülnasır'ın Mısır'ı Çin'i 1956 yılı gibi çok erken bir tarihte tanıdı ve diplomatik ilişkiler kurdu. 1970'lerle birlikte Mısır tehdidinin ortadan kalkması ve Batı ile Çin arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Körfez ülkeleri de Çin'le ilişkilerini normalleştirmeye başladı. Çin'in Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinde başlangıçtan itibaren ağırlıklı olarak ekonomik motivasyonlar etkili oldu. 1980'lerden itibaren ekonomisi çift haneli rakamlarla büyüyen Çin'in enerji kaynaklarına bağımlılığı arttıkça Körfez ülkeleriyle ilişkileri de gelişti. 2000 yılında 10 milyar dolardan az olan ticaret hacmi 2016 yılında 115 milyar doları aştı. 2020 yılında Çin'in petrol ithalatının yaklaşık %69'u 6 Körfez ülkesinden gerçekleşti. Çin ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler Xi Jinping'in 2013 yılında devlet başkanlığına gelmesiyle birlikte yeni bir ivme kazandı. Jinping'le Çin dış politikasında yeni bir dönem başlarken Çin'in Orta Doğu ile ilişkilerinin niteliği de değişmeye başladı. Çin Devlet Başkanı 2016 yılı başında Orta Doğu'ya bir ziyaret yaptı. İran ve Mısır'la birlikte Jinping en büyük Körfez ülkesi Suudi Arabistan'ı da ziyaret etti. Çin bu gezide 21'i Mısır, 17'si İran, 14'ü ise Suudi Arabistan'la olmak üzere toplamda 52 anlaşma imzaladı. Çin ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, Katar ve Kuveyt'le de stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Xi Jinping'in göreve gelir gelmez başlattığı ve 100 yılın projesi olarak nitelendirilen Yeni İpek Yolu veya bilinen adıyla Kuşak Yol girişimi büyük oranda altyapı ve ulaşım projelerinden oluşurken bunların hayata geçirilebilmesi için hem ciddi finansman sağlanması hem de Çin'in bu projelerin geçtiği ülkelerde siyasi istikrar için statüko ile yakın ilişkiler içinde olması gerekiyor. Çin projelerin finansmanında özellikle Körfez ülkelerinin katılımını önemsiyor. Kuşak Yol projesi Çin'i ekonomik olarak daha güçlü ve yaygın bir ağa kavuşturacak olmasının yanı sıra Körfez ülkeleri için de önemli fırsatlar barındırıyor. Körfez'deki petrol üreticisi ülkelerin enerji fiyatlarının düşmesi ve kaynakların tükenmesi gibi riskler karşısında ekonomilerini çeşitlendirme arayışları da Çin'e yönelik duruşlarını belirleyen en güçlü faktör. Söz konusu ülkeler ekonomilerini çeşitlendirme ve petrole bağımlılıktan kurtarma yolunda Çin'in özellikle teknoloji alanındaki yatırımlarını çekmeyi ümit ediyor. Çin'in Orta Doğu ülkelerine Kuşak Yol projesi bağlamında atfettiği önemi en somut vurgulayan metinlerden biri de Pekin yönetiminin 2016'da yayımladığı Arap Politika belgesiydi. Çin'in Orta Doğu'ya yönelik yayımladığı ilk resmi belge niteliği taşıyan metinde
Ekonomik işbirliği vurgusunun yanı sıra Filistin meselesi başta olmak üzere siyasi meselelere de değinildi. Buna göre Çin, Orta Doğu barış sürecini desteklediğini vurgularken, Filistin konusunda 1967 öncesi sınırların esas alındığını ve Doğu Kudüs'ün başkent olarak kabul edileceği bir çözüme desteğini ifade etti. Söz konusu belgede Çin, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkisini derinleştirmek amacıyla belirlediği 5 ana başlığı da paylaştı. Siyasi işbirliği, yatırım ve ticaret işbirliği, sosyal kalkınma, kültürel ve ikili insani ilişkilerin alışverişi ve bölgesel güvenlik. Sonuncu madde aslında Çin'in bölgedeki geleceğine dair belki de en çok merak edilen ve üzerinde spekülasyon yapılan konu. Çin bölgenin güvenliğini de sağlamaya soyunacak mı? Körfez ülkeleri dünyanın en zengin ve müreffeh ülkeleri arasında ve bu zenginliği petrol ve doğalgaz kaynaklarına borçlu. 2020 itibarıyla keşfedilen petrol kaynaklarının yaklaşık %30'u, doğal kaynakların yaklaşık %20'si bu ülkelerde. Suudi Arabistan hariç diğer Körfez ülkelerinin genel olarak demografik yapısının da etkisiyle askeri güçlerinin oldukça zayıf olduğu söylenebilir. Suudi Arabistan'ın da özellikle kara kuvvetlerinin ciddi zaafları olduğu biliniyor. Yani Körfez'in sürekli olarak çözmesi gereken ciddi bir güvenlik sorunu var. Son 40 yılda bu güvenliği ABD sağladı. Nitekim ABD'nin Umman hariç bütün Körfez ülkelerinde donanma, kara ve hava askeri üsleri yer alıyor. ABD'nin ayrıca bütün Körfez ülkeleriyle askeri savunma anlaşmaları var. Bugün Körfez genelinde 35 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. Güvenlik alanında en çok merak edilen soru belki de bu. Çin'in bugün dünya genelinde ilk ve tek deniz aşırı askeri üssü Cibuti'de bulunuyor. Üs, Çin'in Afrika'ya yaptığı büyük yatırımlar ve Kuşak Yol Projesi çerçevesinde Kızıldeniz'in ağzında bulunan Cibuti'ye verdiği stratejik önemin en önemli göstergesi. Çin'in ekonomik anlamda en fazla yatırım yaptığı ve borç verdiği kıtaların başına gelen Afrika'da 2017 yılında açtığı üssün büyük savaş ve hatta uçak gemilerini alabilecek genişlikte olduğu, dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı koyabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Cibuti'deki askeri üs, Çin'in hali hazırdaki tek üssü olsa da ülkenin dünya genelinde artan nüfuzuna karşı kritik bölgelerde ve ülkelerde menfaatlerini korumak amacıyla askeri varlığını da artırması oldukça olası. Bu bölgelerin başındaysa enerji güvenliği öncelikli olmak üzere Orta Doğu geliyor. Bölge ülkelerinin yalnızca ABD'ye bel bağlamama doğrultusunda alternatif güvenlik arayışları da Çin'in askeri varlığını artırmasını kolaylaştıracak bir diğer unsur. Ancak Çin, güvenlik garantörü rolünü oynayabilecek kapasiteye ulaşsa bile ABD'nin yerini ne zaman alabileceği net değil. Zira ilk önce ABD'nin bu rolü bırakması, üstlerini boşaltması ve askerlerini çekmesi gerek. Daha da önemlisi Çin'in böyle bir rolü en azından şimdilik istemiyor olması. Nitekim Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu yılın Ocak ayında Orta Doğu'da doldurulması gereken bir güç boşluğunun olmadığını söyledi. Çin'in Orta Doğu'da istikrar ve kalkınmayı her zaman desteklediğini dile getiren bakan, Orta Doğu halklarının Orta Doğu'nun gerçek sahipleri olması gerektiğini dile getirerek aslında Çin'in bölgede ülkeler üstü bir süper güç rolüne soyunmak istemediğini ima etti. Körfez ülkelerini en fazla kaygılandıran konulardan biri de ABD ile Çin arasındaki rekabetin bir soğuk savaşa dönmesi durumunda taraf seçmek zorunda kalmak. Güvenlik alanında halen büyük ölçüde ABD'ye bağlı ve bağımlı olan Körfez ülkeleri, ekonomik alanda ise Çin'den ciddi anlamda yatırım alıyor. Her iki ülkeden farklı kazanımların olması nedeniyle bir seçim yapmak durumunda kalmak Körfez ülkelerini bir hayli tedirgin ediyor. Nitekim bu ikilemi Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski bakanı ve şimdiki danışman Enver Gargaş, bizi endişelendiren şey ABD-Çin arasındaki şiddetli rekabetle yeni bir soğuk savaş arasındaki ince çizgi sözleriyle net bir biçimde ortaya koymuştu. Diğer ülkelerin iç işlerine, özellikle demokrasi ve insan haklarını bahane göstererek karışmamak, Körfez ülkeleri için Çin'in en önemli albenisi. ABD kamuoyunun bu konularda hassas olması ve hükümetlerin kamuoyu baskısını göz ardı edememesi, ABD ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler için en büyük handikaplardan biri. Söz konusu kamuoyunu etkilemek için Körfez ülkelerinin milyonlarca doları ABD'de lobi şirketlerine aktarması boşuna değil. Ancak Çin'in Körfez güvenliğini ABD ile aynı çapta sağlama konusunda isteksiz olması, Körfez ülkelerini güvenlik alanında daha farklı ülkelerle işbirliği yaparak bu alanda kendilerini sağlama almaya itiyor.
Körfez ülkeleri İran devriminden bugüne İran'ı ciddi bir tehdit olarak görüyor. Bu yüzden Körfez ülkelerinin güvenlik garantörlüğü rolü bir açıdan İran'a karşı duruş almayı da gerektiriyor. Ancak Çin'in bu duruşu gösterdiği pek söylenemez. İran ve Çin arasında imzalanmış 25 yıllık bir işbirliği anlaşması bulunurken aynı zamanda Kuşak Yol girişiminin karayolu bölümü de İran'dan geçiyor. Ancak tüm bunlar İran'ın Çin için Körfez ülkelerinden daha önemli olduğu anlamına gelmiyor. Çin'in İran'la imzaladığı ortaklık anlaşmasının aynısı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de imzalandı. Üstelik çok daha kısa süre içerisinde uygulamaya geçildi. Çin elbette ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı. Fakat bu özellikle ABD piyasasında var olan ve bu piyasaya girmek isteyen Çinli firmaların bu yaptırımları dikkate almadığı anlamına da gelmiyor. Ancak günün sonunda Çin'in İran'a karşı ABD gibi bir tavır almasını beklemek Körfez ülkeleri açısından gerçekçi olmaz. Körfez ülkeleri de nitekim bunun farkında. Bu yüzden ABD'nin güvenlik garantörlüğü rolünü uzun süre daha üstlenmesini tercih edeceklerini tahmin etmek pek de zor değil. Evet, GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bir sonraki videosunda görüşünceye dek merselame. Son zamanlarda özellikle de ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını azaltması söylemlerine paralel olarak en fazla konuşulan konulardan biri Çin'in bölgede artan nüfuzu.